Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber ayna açılımı yapacağız. Bilal Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Şifa çalışmaları, danışmanlıklar ve koçluk için WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda eğitimlerle ilgili de bilgi alabilirsiniz. Hemen başlayalım. Evet, kartlar hazır. Bütünün hayrına olsun. Hemen başlayalım. Şu an hayatında neler oluyor? Ne olduğunu yansıtıyor insanlara, çevreye. Kale, kurban, baskılama, çocuk ve büyücü kartı. Şimdi hayatında çok ciddi şekilde baskıların olduğunu söyleyen bir enerjisi var. Daha çok böyle kendine güvende hissedebilmek ve doğru olanı yapabilmek adına eyleme geçen birisi olduğunu söylüyor. Şimdi burada şöyle bir enerji var. Yani ben böyle olmak istemiyorum. Ben böyle biri değilim. Ben bunları yaşamazdım. Ben böyle hareket etmezdim ama deyip işte doğru olan buydu. Şimdi burada ne yaşadıysam yaşadım ama bu benim elimde olan bir durum değildi. Şu an çok baskı altındayım. İşte çocuk varsa her çocuktan dolayı bir şeyleri görmezden gelmek zorunda kaldım. Ya da aslında yeni bir başlangıç yapma isteği içerisindeyim ama burada elimi kolumu bağladılar dedi bir durumun içerisinde. Genel olarak çevresine karşı kendi iradesi dışında bazı durumlar yaşadığını yansıtıyor olabilir. Şimdi kale kartı güvenilir alandan bahseder. Şimdi yaşadığı durum her neyse, genel olarak yaşanılan durum her neyse, bunun böyle olmasını istemediğini, daha çok üzerindeki baskıdan kaynaklı böyle davranmak zorunda kaldığını, yaşadığı şeylerin hiçbirinin suçlusunun kendisinin olmadığını yansıtan bir enerjisi var. Burada daha çok bazıları şunu kullanıyor olabilir. Ya ben aslında böyle olmazdım ama işte üstümde nazar var, bilmem ne var gibi buna sığınma enerjisi var. Bakın bazen evet kartlarda geliyor bu tarz durumlar ama burada biraz işin kolayına kaçma durumu var diyebilirim. Çünkü sorumluluk almak istemeyen bir enerji var ve çevresine ben böyle değilim aslında, ben böyle olsun istemezdim aslında, işte ben kimseyi yarı yolda bırakmazdım, ben kimseyi aldatmazdım vesaire vesaire diye düşünürken bunun dışında genele baktığımızda aslında burada birazcık sorumluluktan kaçma durumu var diyebiliriz. Kurban rolü yapıyor çok net bir şekilde. Yansıttığı bu en azından. Gerçekte olan ne? Alyans, derin düşünce, bütünleşme, anahtar ve kılıç yedilisi. Şimdi burada bazıları için evlilikle ilgili korkuları olan bir durum olabilir. Evlilikten korkuyor olabilirler, evlilik istemiyor olabilirler. Geçmişte yaptıkları bir evlilik varsa zarar görmüş olabilirler. Burada genel olarak evliliğe karşı olma durumu var diyebilirim. Bunun yanı sıra böyle bir durum yoksa yani işte evlilik yapmadı diyorsanız ya da sizinle bir evlilik durumu yani şöyle söyleyeyim. Şimdi burada evlilik istemeyen bir enerji var. Farklı bir durum olarak da bu kişi evli de olabilir. Şimdi evliyse eğer burada yaşadığı her şeyi aslında kendi sorumluluğu dışında olarak yansıtmaya çalışan yani arkadan daha çok işler çevirme niyetinde olan biri olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten bu kişi de evlilik istemeyen, evlilik istemediği için o birlik bilincinde olmadığı için bu alandan kaçabilmek adına arkadan işler çeviren bir enerjisi var. Şimdi toparlarsam biraz karışık anlattığım gibi ama şimdi bu kişi örneğin evliyse eğer, şimdi evliyse ve evlilikle ilgili sorumlulukları yerine getirmek istemiyorsa işte evlidir, başka biriyle beraber olmuştur. Burada hep karşısındaki kişilere atan suçu enerjilerde ama genel manada evlilik kavramıyla ilgili çok ciddi sorunları olan biri. Yani ister evli olsun, ister evli olmasın bu kişi, ister sizinle evli olsun, ister başka biriyle evli olsun, üçlü bir durum olsun ya da olmasın hiç fark etmiyor.
Genel olarak yaşanılan durum her neyse burada aslında altta yatan durum evlilik korkusu ya da evliyse o evliliği devam ettirmemek ya da devam ettirmek zorunda olma durumu diyebiliriz. Genel manada ama evlilik kavramı yok bu kişide. Yani bu ne demek? Evlilikle ilgili çok olumlu düşünceleri yok. Evlenmiş ama işte evlendiyse evlenmiştir ama burada biraz işte başka durumlardan kaynaklı bu alttaki o evlilikle ilgili korku durumunu fark etmemiş olabilir. Ya da evlilikle ilgili işte örnek olarak bir anne babasının evliliğinde baba çok sıkıntılı süreçler geçirmiştir. Babayla kendini bir tutuyordur aynı duygu içerisinde. Babam acı çekti, ben de acı çekeyim diyerek bir evlilik yapmış ve acı çekiyor olabilir gibi. Örnek olarak veriyorum. Birçok şey olabilir burada. Yani yansıttığı benim suçum değil. İşte hep başkaları işte evliliği bozulmak üzereyse evliliğimi hep üçüncü kişiler bozuyor. İşte benlik bir şey yok. Benim özgür irademe müdahale ediyorlar gibi gibi. Ya da evlilik aşamasında sıkıntılar olduysa yine üçüncü kişilere suç atan bir enerjide. Evliliği varsa ve sizinle beraberse burada ya ben aslında burada olmak istemiyorum ama mecburum burada olmak adına diye bahaneler üreten, yani her ne olursa olsun dışarıya suçu hep başkalarına atan enerjide gösteriyor. Ama içte aslında genel olarak evlilik konularında güvenilmez bir enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Bir olmak, bütünleşmek, bu eril dişil enerjilerle ilgili konularda fark edemediği, göremediği birçok şey var bu kişinin diyebiliriz. Ve burada aslında neden böyle olduğunu çok ciddi şekilde düşünüyor. Yani burada neden işte güven veremiyor, neden işte bir ilişkiye başlasa da farklı kişilere yöneliyor. Artık buradaki enerji her neyse, durum her neyse bu durumu aslında düşünüyor ama baktığımızda çok da böyle evlilik ve bu kişi çok güvenilir bir enerji oluşturmuyor diyebilirim. Umarım burayı anlatabildim. Şimdi sizinle ilgili kalbinde ne olduğunu yansıtıyor çevresine. Süpürge, gözlemci, erteleme, merak, kafa dörtüsü. Sizinle ilgili ciddi şekilde karamsar bir durum olduğunu söylüyor diyebiliriz. Süpürge kartı aile içi kavgalardan bahseder. Şimdi aklına takılan birçok soru işaretinin olduğunu, sizinle olan ilişkisini ertelediğini, burada netleşmediğini, kafasındaki soru işaretlerinden dolayı daha çok böyle gözlemlediğini, size çok anlayamadığını yansıtıyor diyebiliriz. Kalpte kararsızlık enerjisini etrafına yansıtıyor ve burada evet ben burada bir sonuca varmalıyım ama işte şu an işte anlaşamıyoruz, çok kavga gürültü var, işte şöyle böyle diyerek bazı şeyleri erteliyor, öteliyor diyebiliriz. Yani burada daha çok halının altına şey süpürmek var ya, süpürge kartını görünce de o geldi aklıma direkt. Genel olarak baktığımızda ya bizim çok sorunlarımız var ya, işte ben ona daha güvenmiyorum, işte zamanı değil bir şeylerin, işte zaten çok anlaşamıyoruz ya da aileler anlaşamıyor gibi gibi, işte biz karamsar bir durumdayız. Yani kalpte aslında size karşı duygu ya da güven gibi durumların olmadığını yansıtıyor diyebiliriz. Gerçekte ne var? Yeniden oluşturmak, bolluk, kutlama ve değnek altılısı. Şimdi değnek altılısıyla beraber yeni bir başlangıç yapma isteğinin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ister burada beraberliğiniz devam ediyorsun, soğuk enerjiler olsun, sorunlar olsun, ister ilişki bitmiş olsun. Çok net bir şekilde sizin onun hayatına bolluk, bereket getiren bir enerji olduğunuzun farkında. Ve sizinle yeniden başlamak istiyor. Oradaki sıkıntılı durumları ortadan kaldırarak o sevinçli güzel enerjilere geçmek istiyor. Çünkü burada siz onun için kazanılması gereken bir alansınız. Bakın boşluk kartı boşluk diyorum. Boş destek kartı geldi. Boşluk hissi. Yok, boş. Şimdi burada özellikle şöyle söyleyeyim. Aklınızdaki kişinin çok ciddi şekilde evlilik ve ilişkilerle ilgili sorunları var. Ve burada duygu akışı ile ilgili bir sorun var diyebilirim. Bakın genel olarak kartlarda sanki böyle duygusal durum değil de farklı bir iş ortaklığından konuşuyor gibiyiz. Yani burada size kazanması gereken biriymiş, kazanılması gereken bir durummuşsunuz gibi görüyor. Burada bazılarınız için bolluk enerjisi, parasal bazı durumlardan bahsediyor olabiliriz. Bazıları için de güzel enerjinizle bu kişinin hayatına bolluk, bereket, güzellik katıyor olabilirsiniz.
Yeniden başlamak isteği var. Sizinle tekrar olma isteği var. Ama burayı sevmedim açıkçası. Yani orada bir boşluk var. Bu kişi de tanımlayamıyor olabilir o boşluğu. Evlilikle, aile olmakla, yuva kurmakla ilgili karmaları olabilir. Negatif çok fazla inancı olabilir. Biraz sıkıntılı bir durum var ise. Sizi özledi mi? Nasıl yansıtıyor çevreye? Yelkenli, aile, ahenk, fareler ve kılıç ikilisi. Özellikle aklınızdaki kişi evliyse burada çevresine daha çok şöyle yansıtıyor. Ya ben karar veremedim. Çok ciddi şekilde ikilemlerim var, şüphelerim var. İçimi kemiren durumlar var. Yani özledim mi özlemedim mi? Ailemi mi seçmeliyim? Karşı tarafımı mı seçmeliyim konusunda ciddi şekilde kararsız olduğunu söyleyen bir enerji var. Bu çok net karşısındaki kişilere genel manada böyle ya ben olsa da olur olmasa da olur çok benim kontrolümde değil bu durumlar gibi bir enerji yansıtıyor. Şimdi yani bir evlilik durumu yoksa böyle bir durum yok diyorsanız eğer burada uyumlu olmakla, ahenkli olmakla ilgili bazı sorunlarınız olduğunu düşünüyor olabilir. Özellikle aile konuları ile ilgili işte evlilik isteyip istememe durumları olabilir. Ailelerin birbirleriyle anlaşıyor olup olmama durumları olabilir. Bu konularda ciddi şekilde içini kemiren durumların olduğunu ve sizin aslında bu yola çıkıp çıkmama konusunda çok net olamadığını, kafasının çok karışık olduğunu söyleyebilirim. Böyle yansıtıyor. Gerçekten ne var? Dönüş. Tattaret. Yeni vizyon. Pusula ve yıldız kartı. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi bakın yıldız kartı bize karmalardan da bahseder. Yalnızlıktan, yeni ve güzel başlangıçlardan da bahseder. Size özledi mi dediğimizde burada şöyle bir durum var. Açıkçası bir kart alayım daha da netleştireyim. Çünkü Tattaret kartını çok böyle bir enerji olarak ben almıyorum. Güzel bir enerji olarak almıyorum genel olarak. Evet, burada sizinle ilgili ciddi şekilde çözülmesi gereken durumlar olduğunu düşünüyor diyebilirim. Yani burada sizin genel olarak onunla özellikle evli değilseniz, evlilik durumları yoksa ya da işte başkalarıyla evli olabilirsiniz ama birbirinizden beklentinizin ya da sizin ondan beklentinizin evlilik olduğunu ve bunu aslında bir e, çıkar gibi diyeyim. Yani burada şimdi şöyle bir şey var ya hani bazı yorumlar yapılıyor. İşte evlenmek istiyor. Belli bir yaşın üzerindeki kadınlar sadece evlenmek adına birileriyle beraber oluyor. İşte sevgili falan olmak, sevgi falan önemli değil. Sadece amaçları evlilik. Hani böyle bir saçma diyeceğim. Ama saçma bence. Bir görüş var ya baktığımızda. Çünkü gibi ikili ilişkileri o kadar farklı bir alana çekiyorlar ki herkes için çok ciddi şekilde zaten bu süreçte genel olarak ikili ilişkilerde farkındalık düzeylerinin artmasıyla konuşabilsem mi de artmasıyla beraber zaten genel olarak ikili ilişkilerde bazı dengesizlikleri hepimiz fark ediyoruz. Ama burada aslında sistem daha da böyle hızlanmaya başladı. Tekamül yolculuğu daha da hızlanmaya başladı ve artık yaşadığımız olaylarla daha net görmeye başlıyoruz. Bazılarımız olayın ne olduğunu görebiliyor, bazılarımız olayı göremese de sistem gösteriyor. Diyor ki bak bu alana bak. İkili ilişkilerde sorun mu görüyorsun? İşte ne diyor insanlar? İşte gerçekten seven insan kalmadı. İşte bunu dediğimiz anda kendi alanımıza bakmamız gerekiyor ya. Yani burada demek istediğim karşıdaki kişinin enerjisi yani sizinle ilgili düşüncesi daha çok burada gibi yani sen daha çok böyle ne istediğini biliyorsun ama senin bu istediğin daha çok böyle benim yıldızımla parlamak gibi düşünün. Ya da işte yıldızlar nedir? Güneşten aldığı enerjiyi yansıtırlar ya öyle söyleyeyim. Şimdi burada böyle bir durum var. Yani sen benimle sadece yeni bir oluşum için beraber olmak istiyorsun. Sen benimle evlenmek istiyorsun. Sen benimle ilgili planın evlilik dediği bir durum var. Ancak burada
sizinle ilgili bakış açısına da şöyle bir durum da var. Sizinle olma isteği de var bu kişinin. Ne kadar böyle düşünse de buradaki o enerjiden korksa da diyelim. Çünkü bakın bu onun bakış açısı ya. Yani buradaki enerji aslında baktığınızda onun kendi hayatı görüşü. Yani ne diyor mesela? Kadınlar evlilik için yaklaşır ya da erkekler evlilik için yaklaşır, artık her neyse buradaki durum. Bu onun kendi bakış açısı. Yani sevgi çıkarsız olmaz. Sevgi diye bir şey yoktur. Koşulsuz sevgi yoktur. İşte para, statü, bilmem ne, çocuk, şu bu için evlilik olur ya da beraberlikler olur gibi bir bakış açısı var. Bu kadar derin bir şeyler geleceğini düşünmemiştim. Burada şöyle, bu videoya denk gelen arkadaşım, ciddi şekilde karşındaki kişinin yaklaşımlarını sorgulamalısın. Bakın, yargılamalısın demiyorum, sorgulamalısın. Sana ne hissettiriyor? Şimdi evlilikle ilgili bir konuşma olduğunda kaçma gitme durumunda mı? Sana nasıl davranıyor? Bunlara çok iyi bakmak gerekiyor. Burada çünkü sizinle ilgili evlilik konularında çok takıntılı bir ruh haliniz olduğunu düşünüyor. Ne yapacağını yansıtıyor çevreye. Kadersel bir sürecin içerisinde olduğunu hissettiriyor. Diyor ki ben kadersel bir süreçteyim. Daha çok sezgilerine yöneleceği bir sürecin içerisinde. Bakın burada ağaç ve kabile kartı daha çok durumunuz her neyse kendi durumunuza göre alın burayı. Kökleri neredeyse, ailesi ne diyorsa o alana doğru yöneleceğini söyleyebilirim. Burada iç sesi ya da ben ailemi seçtim dediği ve kendini iyi insan, iyi bir nasıl söyleyeyim, iyi bir rol model olmaya çalışan bir enerji var burada ya. Sevmedim. Gerçekten ne var? Parsadra, maske, cesaret, ev, tılsım beşlisi. Çok net. Bakın burada değersizlik var, sevgisizlik var, sevgiden yoksun olmak var. Parsadra, kurban psikolojisinde olmak var. Bu kişi gerçekten bu enerjilerde. Yani öyle bir şey ki kendi sorunlarını dev yapan, karşısındaki insanın hiçbir şekilde dikkate almayan, sürekli bir maskeyle gezen bir yapısı var diyebilirim. Cesarete gelemiyor, harekete geçemiyor. Ev, aile, hane konularına karşı bağımlılığı var. Şimdi bu aileye karşı bir bağımlılık da olabilir. Aileden gelen bazı yardım vesaireler varsa bunlara da olabilir. Ciddi sıkıntılı bir durum var diyebiliriz. Yani buradaki enerji ben yapamam, ben edemem diyerek sorumlulukları başkalarının üzerine atan bir enerjide. Aileye karşı bağımlılık var ya da aile kavramı ile ilgili dediğim gibi çok negatif bir inancı var bu kişinin. Burada dikkat etmelisiniz. En net neyi bilmelisiniz? Bunu soralım. Bir kart daha alacağım. Evet. Bakın burada çok net size şunu söyleyebilirim. Siz bu süreçlerden çok kez geçmiş olabilirsiniz. Siz şu anki aklınızdaki kişi gibi kişilerle çok karşılaşmış olabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Sistem diyor ki ev konularındaki inançlarına bak. Gerçekten ev konusunda ev, aile, hane olmakla ilgili yaşadığınız ilişkileri güzel değerlendirmeniz ve dersinizi almanız gerekiyor. Artık aydınlanmanız gerektiğini söylüyor kartlar ve kapı kartıyla beraber siz de burada gerçekten evliliği ya da beraberliği bir geçiş olarak görebiliyorsunuz. Görebilirsiniz. Cümleyi kuramadım. Böyle bir bakış açınız olabilir yani bilinçaltında sizin de. Buraya da bakmanızda fayda var diyebilirim. Şimdi kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Karamsar bir açılım olduğunun farkındayım ama böyle açılımlarda daha çok şöyle söyleyebilirim. Genel olarak ilişkiyi sorgulamanız, değerlendirmeniz gerektiği ve sizin de evlilik ve ilişkilerle ilgili inançlarınıza bakmanız gerektiği ile ilgili bir mesaj var. Özellikle kadın arkadaşlarım, bakın burada şu var. Gerçekten evliliği bir amaç olarak görüyor musunuz? Bilinçaltında böyle bir durum mu var? Bu ne olabilir? İşte yaşım geçiyor, çocuğum olmalı gibi. İşte toplum baskısı olabilir, aile baskısı olabilir. Bu tarz durumlar olabilir. Bunlara bakmakta fayda var. Bakın genel olarak kolektif inançlarımız bizi çok ciddi şekilde etkileyen durumlardır. İşte kolektifte bir kadının belli bir yaştan sonra evlenmesi gerekiyordur. Ya da kadının kendini güvende hissetmesi için evli olup yanında bir eşinin olması gerekiyordur. Bakın bu inançlar bir sürü var ve birçoğumuz da belki Türkiye'nin birçok farklı yerlerinden
arkadaşlarız hepimiz burada. Ama birçoğumuz da bu şekilde yetiştirildik, büyütüldük. Ya da yurt dışında olan arkadaşlarım da ne kadar mesafenin önemi yok. Çünkü biz toplumsal olarak da her toplumun kendi kolektif bilinci var. Bu bilinçlerle büyütüldük. Bu alanlara da sizin de bakmanız gerekiyor diyebilirim. Bu enerjileri de yansıtıyor olabilirsiniz. Bilinçli tarafta değil. Lütfen burayı yanlış anlamayın. Bilinçli olarak işte plan kuruyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz değil olay. Bilinç altındaki bu duygulardan kaynaklı bunları yaşıyor olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.